Affet ama öylece gidemem. Sana ihtiyacım var. Seni seviyorum ama kime ihtiyacın olduğuna karar verene kadar bana dokunma. Bana sadece sen lazımsın. Başka hiç kimse değil. Cihan kendisiyle Alya arasındaki mesafenin giderek arttığını fark eder ve daha kararlı davranmaya karar verir. Alya onu daireden çıkmaya zorladığında, Cihan aradaki mesafeyi hızla azaltır, onu kendine çeker ve öper. Alya için bu bir sürpriz olur, böyle bir adım beklemediği için bir an şaşkına döner, ancak duygusal bağ ağır basar ve karşılık verir. Öpücüğe rağmen içsel kararı değişmez. Alya sorunun aşk değil, onun davranışları ve kendisine danışmadan aldığı riskler olduğunu açıkça belirtir. Hatta ona malikanedeki durumdan sorumlu olduğunu hatırlatır, Meryem'in orada kaldığını ve onu korumaya gitmesi gerektiğini vurgular. Bu sözler onu etkiler, ancak Meryem orada olduğu sürece oraya geri dönmeme konusunda prensipli bir karar alır. Aliye için bu beklenmedik bir durum gibi görünse de bu onun tutumunu değiştirmesine izin vermez. Davranışlarında gerçek değişiklikler görene kadar mesafesini koruma kararında tutarlı kalır. Aynı zamanda kişisel meselelerle malikanede olup bitenler arasında bir sınır çizerek aralarındaki çatışmayı açıkça dile getirmez. Ertesi gün Denise'yi almak için oraya döndüğünde ölçülü davranır ve iç duygularını belli etmez. Meryem ile iletişiminde Alya kendine güvenini korur ve durumu ve Cihan ile olan geçmişini anladığını gösterir. Cihan'ın davranışlarının nedenlerine ikna olduğu için açıkça kıskançlık göstermez. Ancak zamanla, Meryem'in davranışlarında alışılmış minnettarlık veya sakin tavrın ötesine geçen ayrıntıları fark etmeye başlar. Sözlerinde ve tepkilerinde çok daha derin duyguları gösteren gizli bir alt metin belirir. Cihan da bunu fark eder. Bu tür belirsizliğin yeni sorunlar yaratabileceğini anlayarak, durumu görmezden gelmemeye karar verir ve sınırları açıkça belirler. Meryem ile olan geçmişinin, devamı olmayan hikayesinin sadece bir parçası olduğunu doğrudan belirtir. Şimdiki ve geleceği sadece Alya ile bağlantılıdır. Alya için bu önemli bir an olur. O sadece sözleri değil, net bir duruşu ve belirli bir tercihi görüyor. Bu mesafesini koruma kararını anında değiştirmiyor. Ancak Cihan'ın kararını verdiğini ve duygularında tereddüt etmediğini içsel olarak anlamasını sağlıyor. Kişisel olaylara paralel olarak, Cihan aktif eylemlere geri dönüyor ve Alya'nın oğlunun velayetiyle ilgili durumu değiştirmesine olanak sağlayacak kanıtlar bulmaya odaklanıyor. Bu meselenin Alya'nın huzuru ve güvenliği için çok önemli olduğunu anlıyor. Bu yüzden olabildiğince sakin ve amaçlı hareket ediyor. Ellerine geçen telefon, Bora'nın konumunu ciddi şekilde zayıflatabilecek önemli bir bilgi kaynağı haline geliyor. İçerdiği veriler sadece velayet kararını etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda güç dengesini de tamamen değiştirebiliyor. Bu da Cihan'a hızlı ve gecikmeden hareket etmesi için ek bir motivasyon sağlıyor. Ana hedefi Alya'nın oğlunu kaybetme korkusuyla sürekli yaşamayacağı bir sonucu en kısa sürede elde etmektir. Bu sırada Meryem ve kız kardeşi, malikanede kendi niyetlerini uygulamaya başlıyor ve kendi görüşlerine göre durumu kendi lehlerine çevirebilecek bir strateji oluşturuyorlar. Dikkatli davranırlar, gereksiz yere dikkat çekmemeye çalışırlar ve Cihan ile Alya arasındaki gerginliğin onlara manevra alanı sağlayacağına güvenirler. Eylemleri konumlarını sağlamlaştırmayı ve olayların daha da gelişmesini etkilemeyi amaçlar. Ancak hesaplamaları en önemli şeyi hesaba katmaz. Tüm zorluklara, çatışmalara ve dış baskılara rağmen Cihan ve Ali arasındaki bağ güçlü kalır. Birbirlerinden vazgeçmeye hazır değillerdir ve zor koşullarda bile birlikte kalmaya devam ederler. Dışarıdan gelen her türlü planı istikrarsız kılan ve başarı şanslarını önemli ölçüde azaltan da bu içsel birliktir. Çünkü onları etkileme girişimlerinin tamamı, aralarındaki bağ koruma konusundaki karşılıklı kararlılıkları tarafından paramparça edilir. Daha sonra Cihan durumun olduğu gibi kalmasına daha fazla dayanamayacağını anlayarak tekrar Alya'nın yanına gelmeye cesaret eder. Kararı dürtüsel bir hareketten değil, çok ileri gittiğini ve eylemleriyle kendisi için gerçekten en önemli olanı yavaş yavaş yok ettiğini derinden anlamasından kaynaklanır. O mazeret uydurmak için değil,
suçunu itiraf etmek ve yaptıklarının sonuçlarını gerçekten anladığını göstermek için net bir niyetle geliyor. Konuşmada sorumluluğu başkasına atmaya veya durumu sözlerle yumuşatmaya çalışmadan, ölçülü ve ciddi davranıyor. Alya'nın uzun zamandır duygularını bastırdığı, kararlarının ve davranışlarının onu ne kadar incittiğini göstermemeye çalıştığı ona açıkça belli oluyor. Bu farkındalık son olaylara farklı bir gözle bakmasını ve sessizliğinin kayıtsızlık değil, ilişkilerini koruma çabası olduğunu anlamasını sağlıyor. Ona acı veren şeyin kendi sözleri ve eylemleri olduğunu ve bunun onu nasıl etkilediğini çok geç fark ettiğini açıkça itiraf ediyor. Sadece söylemek değil, bu sefer samimi ve art niyet olmadan konuştuğunu hissettirmek onun için önemli. Davranışı daha sakin, baskısız hale geliyor. Sanki tekrar yanlış bir şey yapmaktan korkuyor gibi. Aynı zamanda onun için temel bir öneme sahip olacak bir söz veriyor. Artık onu incitecek şekilde davranmasına izin vermeyeceğine ve bundan böyle eylemlerinin sözleriyle örtüşeceğine açıkça karar veriyor. Onun için bu sadece Alya'yı sakinleştirme girişimi değil, davranışlarını değiştirme ve bunu sözlerle değil, eylemlerle kanıtlama konusunda içsel bir karar. Alya onun sözlerini keskin tepkiler vermeden, ancak aceleci sonuçlara varmadan algılıyor. Artık eskisi gibi duygusal tepkiler vermiyor ve bu, aralarındaki güvenin yeniden tesis edilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu seferki durumunun önceki düzeltme girişimlerinden farklı olduğunu görüyor ve bu onun dikkatinden kaçmıyor. Sonuç olarak bu buluşma tüm sorunlara anında bir çözüm olmuyor, ancak kademeli değişimlerin temelini oluşturuyor. Cihan ilk adımı sözlerle değil, farkındalıkla atıyor ve Alya, ihtiyatlı olmasına rağmen, bu değişimlerin ortaya çıkması için alan tanıyor. Sonuç olarak, durum Alya ve Cihan arasındaki duygusal bağın güçlü kaldığını, ancak sorumluluk ve net öncelikler olmadan istikrarlı bir ilişki için artık yeterli olmadığını gösteriyor. Alya duygulardan prensipli bir konuma geçiyor, burada asıl önemli olan aşk değil, eylemler ve Cihan'ın birlikte gelecekleri için sorumluluk alma yeteneğidir. Cihan ise, ilk kez kararlarının sonuçlarının gerçekten farkına varıyor ve yaklaşımını değiştirmeye, sözlerden ziyade eylemlere vurgu yapmaya başlıyor. Boran ile olan durumu çözme ve Meryem ile sınırlarını net bir şekilde belirleme adımları, yavaş yavaş daha olgun bir davranışa doğru ilerlediğini gösteriyor. Meryem'in varlığı ve dış baskı, bağlarını yıkmıyor, aksine güçlendiriyor. Ancak aynı zamanda her ikisini de ilişkideki rollerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Alya kendisini savunmayı ve onu inciten şeyleri kabul etmemeyi öğreniyor. Cihan ise duygularını somut kararlarla kanıtlamayı öğreniyor. Sonuç olarak ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor. Burada güven, tutarlılık ve sadece konuşmak değil, harekete geçme isteği kilit önem kazanıyor.